Tarihin sonsuza dek değiştiği bir çağa, devasa bir çatışmanın gölgelerine dalıyoruz. Binlerce yüzlü bir mücadele. İhanetler, taçlar ve çelik bıçakların bitmek bilmeyen bir dansı. İki rakip krallık, Fransa ve İngiltere arasındaki yıkıcı yüzleşme, Yüzyıl Savaşı. Avrupa'nın çehresini sonsuza dek değiştiren bir yüzyıllık savaşlar, baskınlar ve isyanlar zinciri. İşte efsanenin kaderle iç içe geçtiği bir yüzyıllık ateşin hikayesi. Yüzyılın başlarında dünya dönüşüm geçiriyordu. Toplumlar yavaş yavaş Orta Çağ dalgasından çıkıp politik, ekonomik ve kültürel olarak daha yapılandırılmış bir döneme giriyordu. Yine de iletişim karmaşıklığını korudu ve dünyanın her büyük bölgesi kendi hızına, rekabetine ve hırslarına göre evrimleşti. Ticaret yolları gelişmekte olmasına rağmen yalnızca küçük bir tüccar ve kaşif grubu tarafından biliniyordu. Batı Avrupa kendisini bir genişleme ve yeniden şekillenme aşamasında buldu. Fransa, İngiltere, Kastilya, Aragon ve Portekiz krallıkları değişen güç dinamiklerine göre evrim geçiriyordu. Kapetli hanedanlığı yönetimindeki Fransa, kralın güçlü dükler ve kontlarla birlikte çalışmak zorunda olduğu karmaşık bir feodal yapıydı. Öte yandan İngiltere, özellikle 1215'te imzalanan Magna Carta'dan miras kalan güçlü bir baron muhalefeti geleneğiyle damgasını vururken daha merkezi bir monarşik yapıyı sürdürdü. Bu ferman, Kral John'a dayatıldı. İsyankar baronların oluşturduğu Lackland, kraliyet gücüne ilk sınırları koydu ve soyluların güç kontrolünde aktif bir rol talep ettiği bir siyasi kültürün yolunu açan belirli feodal hakları savundu. Bu iki güç, Normandiya Dükü. Fatih William'ın 1066'da İngiltere kralı olmasından bu yana zaten ortak bir tarihe sahipti. İç içe geçmiş feodal bağları, özellikle Fransa'nın güneybatısındaki Guyenne gibi bölgeler üzerinde düzenli olarak sürtüşmelere yol açtı. Uzak batıda İrlanda ve İskoçya daha çevrede olmalarına rağmen İngiltere'den gelen etkilere veya istilalara karşı bağışık değildi. Bu bölgelerin her birinin kendine özgü feodal özellikleri ve dilleri vardı. Ancak hepsi siyasi düzenin bir krala, vasallara ve toprağa bağlı bir soylulara dayandığına ve Avrupa'nın kalbinde savaşa dayandığına inanıyordu. Papalık, 1305'te seçilen 5. Clement'in papalık makamından bu yana hem dini hem de siyasi açıdan merkezi bir rol oynadı. Papalık Mahkemesi Fransa'nın güneyindeki Avignon'da kuruldu ve 1376'ya kadar orada kaldı. Avignon Papalığı olarak bilinen bu dönem, Papa'ya artık Roma'da değil, Fransız tacına yakın bir şehirde belirsiz bir statü kazandırdı ve bu da kilise işlerinde Fransız etkisine dair şüpheleri körükledi. Kilise o dönemde geniş topraklardan ve önemli gelirlerden yararlanan güçlü bir kurumdu. Krallar ve prensler evliliklerini onaylamak, meşruiyetlerini teyit etmek ve bazı anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak için Papa'ya güvenirdi. Genellikle Avrupa'nın büyük ailelerinden seçilen kardinaller, önemli siyasi ve dini danışmanlardan oluşan bir havuz oluşturdu. Bu dönemde, vaaz vermek ve öğretmek için kıtayı dolaşan Dominikenler ve Fransiskenler gibi manastır ve askeri tarikatlar yükselişe geçti. Teutonik tarikatı gibi bazı tarikatlar da doğuda askeri seferlere katıldı. Böylece Avignon Mahkemesi'nin kararları birçok krallığın güç dinamiklerini doğrudan etkiledi ve siyasi rekabetlere manevi bir boyut kattı. Avrupa'nın jeopolitiğinin bir başka büyük unsuru 14. yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğu'nda oynandı. Bu eklektik topluluk, günümüz Almanya'sından Kuzey İtalya'sına kadar uzanan birden fazla dükalık, kontluk, özgür şehir ve kilise prensliğinden oluşuyordu. Roma imparatorluk onurunun varisi olduğunu iddia eden imparatorun gücü, bölgelere ve döneme göre büyük ölçüde değişiyordu. Prens seçiciler, yüksek rütbeli seküler veya kilise yetkilileri imparatoru seçiyordu. Bu da ünvanı elde etmek ve korumak açısından karmaşık hale getiriyordu.
14. yüzyılın başında Habsburg ve Lüksemburg gibi aileler kendilerini öne çıkarmak için mücadele ediyordu. Fransa ve İngiltere ile ilişkiler, genellikle evlilik diplomasisi veya askeri destek ihtiyacı tarafından etkileniyordu. Bazen ittifaklar, papal etkiyi dengelemek veya tam tersine iç imparatorluk anlaşmazlıklarında papal desteği kazanmak için oluşuyordu. Bu yerel güçler mozaiği, saltanat eden imparatorun otoritesini dayatıp dayatamamasına veya prenslerin yabancı krallarla ittifak tercih etmesine göre bir yana veya diğerine yaslanabiliyordu. Daha güneyde, İber Yarımadası'nda, bugünkü İspanya ve Portekiz'e karşılık gelen 14. yüzyılın başı, Reconquista'nın yani 8. yüzyıldan beri Müslümanlar tarafından işgal edilen toprakların geri alınmasının devamıyla işaretlendi. Kastilya, Aragon, Navarra ve Portekiz gibi Hristiyan krallıkları güneye doğru yavaş yavaş ilerliyordu. O dönemde bölgenin son büyük Müslüman kalesi Granada Emirliği'ydi. Bu İber krallıkları arasında İslam'a karşı savaşı sürdürmek ve kendi iç istikrarlarını sağlamak amacıyla diğer Avrupa güçleriyle ittifaklar kuruluyordu. Örneğin Kastilya o dönemde nüfus açısından güçlü bir krallıktı ve Aragon zaten Akdeniz'e bakıyordu. Mallorca ve Minorca gibi stratejik adaları kontrol ediyordu. Portekiz ise batıya sıkışmış halde daha sonra büyük keşiflerine hizmet edecek bir denizcilik kimliği inşa etmeye başlamıştı. Bu İber krallıkları arasındaki rekabet, Granada Emirliği'ne karşı savaşlarla birleşince Avrupa'nın geri kalanından hala farklı bir kültürel alan yarattı. Arap, Yahudi ve Hristiyan gelenekleri daha az veya çok barış içinde bir arada yaşıyordu. Bu arada İtalya Yarımadası çok sayıda şehir devletine ve kilise topraklarına bölünmüştü. Cenova, Floransa, Venedik ve Milano hepsi gelişen kentsel ve ticari merkezlerdi. 14. yüzyılın şafağında Venedik, Doğu Akdeniz'deki ticaret üslerini genişletiyordu ve Levanten tüccarlarla bağlar kuruyordu. Floransa, biraz sonra ortaya çıkacak Medici gibi büyük ailelerin hakimiyetinde bankacılık ve zanaat merkezi olarak kendini kanıtlıyordu. Milano, Visconti hanedanı altında Lombardiya'da etkisini genişletmeye çalışıyordu. Bu şehirler, Papa taraftarları Guelflerle imparator taraftarları Gibelinler arasında sık sık bölünüyordu. Bu siyasi ve ideolojik fraksiyonlar yerel rekabetleri ve savaşları körüklüyordu. Yarımada'nın güneyinde Napoli Krallığı, farklı zamanlarda Sicilya Krallığı olarak da anılan, karmaşık hanedan kavgalarına karışmıştı. Bazen Anjou hanedanına, bazen Aragon tacına bağlı. Bu bölünmelere rağmen İtalya, uluslararası ticarette kilit rol oynuyordu. Doğudan baharat ve lüks mallar ithal ederken, Avrupa'nın geri kalanına tekstil ve zanaat uzmanlığı ihraç ediyordu. Doğu Avrupa'ya döndüğümüzde önemli ölçüde zayıflamış bir Bizans İmparatorluğunu keşfediyoruz. 14. yüzyılın başında Bizans İmparatorluğu Altın Çağ'ındaki gölgesinden ibaretti. Konstantinopolis, Doğu Akdeniz'in büyük başkenti, 1204 ile 1261 yılları arasında Latin Haçlılar tarafından işgal edilmiş ve eski gücünü yeniden kazanmaya çalışıyordu. Bizans imparatorları dış tehditlerle, özellikle Anadolu'da kök salmış ve Avrupa'ya göz dikmiş Osmanlı Türklerinin genişlemesiyle uğraşmak zorundaydı. İçeride ise imparatorluk, taht için rekabet eden aristokrat aileler ve imparatorluk otoritesinden kaçmaya çalışan şehirler nedeniyle tekrarlayan siyasi bölünmelerden muzdaripti. Daha kuzeyde Doğu Avrupa krallıkları Polonya ve Litvanya Büyük Dükalığı gibi sağlamlaşıyor ve yavaş ama gerçek bir genişleme başlıyordu. Teutonik nizamı, bir Alman askeri tarikatı, Baltık Denizi kıyılarına yerleşmiş ve Prusya ile Litvanya'nın pagan nüfuslarını zorla Hristiyanlaştırmaya çalışıyordu. Teuton şövalyeleri böylece bölgede güçlü bir faktör haline geliyor. Disiplinleri hayranlık uyandırırken savaşçı yöntemleri korku salıyordu. Müslüman dünyasında çeşitli sultanlıklar kendi hedefleriyle etki kullanıyordu. Mısır, Memlük Hanedanı altında Levant'taki Müslüman gücün merkezi konumundaydı.
13. yüzyılın ortalarında Kahire'yi ele geçirmiş Memlükler, eski köle askerlerden dönen hükümdarlardı. Ağır süvari ve çöl bilgisiyle ün salmış orduları vardı. Otoriteleri Suriye, Filistin ve bazen Arabistan'ın belirli bölgelerine uzanıyordu. Pers'teki İlhanlı Moğolları ve yakın doğudan geçen baharat ve değerli malları göz dikmiş Venedik veya Cenova gibi İtalyan tüccar güçleriyle sürekli gerilim içindeydiler. Anadolu Yarımadası'nda, Anadolu'da çeşitli Türk beylikleri ortaya çıkıyordu. Osman Birinci'nin beyliği, gelecekteki Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu. 14. yüzyılın başında Osmanlılar hala mütevazı bir bölgesel güçtü ama Bizans İmparatorluğu'yla sınırdaki stratejik konumları genişleme için birçok fırsat sunuyordu. 10 yıllar içinde yeni kaleler fethediyor ve Bizans topraklarını yavaş yavaş kemirerek bir 100 yıl sonra Konstantinopolis'in düşüşünün temelini atıyorlardı. Orta Asya'nın geniş alanlarında 13. yüzyılda kıtanın çoğunu domine eden Moğol İmparatorluğu birkaç rakip hanlığa parçalanıyordu. Cengiz Han'ın 1227'de ve torunu Kubilay Han'ın 1294'te ölümünden sonra güç parçalandı. Özellikle Karadeniz'in kuzeyindeki Rus steplerinde Altın Orda, Orta Asya'da Çağatay Hanlığı ve Pers'te İlhanlılar vardı. Her Moğol varlığı kendi halefiyet kavgalarını yaşıyor, komşu güçlerle ittifak kuruyor veya onlara karşı çıkıyordu. Bu parçalanmaya rağmen Pax Mongolica dönemi İpek yolu boyunca değişimleri teşvik etti. Akdeniz'den Çin'e mallar, gezginler ve fikirler dolaşıyordu. 13. yüzyılın sonunda Marco Polo'nun Kubilay'ın sarayına yaptığı yolculuk bu fenomeni örnekliyordu. 14. yüzyılın başında çeşitli hanlıklar arasındaki gerilimler ve Osmanlılar gibi yeni bölgesel aktörlerin ortaya çıkışı bu büyük ticari ağların sağlamlığını sarsmaya başlıyordu. Doğu Asya'da Çin 1368'e kadar Moğol kökenli Yuan Hanedanı tarafından yönetiliyordu. Yuan imparatorları, imparatorluğun kuzeyini güneyine bağlayan büyük kanalın bakımını içeren büyük altyapı projelerini denetliyor ve Orta Asya ile ticareti teşvik ediyordu. Ancak iktidardaki Moğollar, Han Çinli elitler arasında direniş uyandırıyor ve aralıklı isyanlara yol açıyordu. Birkaç 10 yıl süren huzursuzluktan sonra 1368'de Ming Hanedanı, kurucusu Zhou Yuanzhang liderliğinde iktidarı ele geçiriyordu. Bu büyük geçiş, devlet organizasyonunda değişiklikler getiriyor ve Çin'i bölgede askeri, politik ve ticari bir güç olarak pekiştiriyordu. Doğu Çin Denizi'nin ötesinde, Japonya 13. yüzyılın sonunda Kubilay Han'ın başlattığı Moğol istilalarından tehdit altındaydı. Bu girişimler 1274 ve 1281'de başarısız oldu. Özellikle kamikaze, ilahi rüzgarlar olarak adlandırılan tayfunlar Moğol filosunu yok etti. 14. yüzyılın başında Japonya, imparator adına güç kullanan şogunlar tarafından yönetiliyordu. Daimyoların, büyük lordlar ve samurayların gücüne dayalı Japon feodal sistemi Batı'yla az temas halindeydi. Ama Çin ve Kore ile sınırlı ticaret ilişkilerini sürdürüyordu. Afrika'da, kıtanın kuzey kısmı büyük ölçüde Akdeniz dünyasıyla bağlantılı Müslüman krallıkların kontrolündeyken, Batı Afrika Mali ve daha sonra Songhai gibi refah yığı dolu imparatorluklarla çiçekleniyordu. 14. yüzyılın başında Mali İmparatorluğu, 1312'de tahta çıkan Mansa Musa yönetiminde zirveye ulaşıyordu. Bu imparatorluk, geniş bir alanı kapsıyor ve sahra ötesi ticaret için hayati altın ve tuz yollarını kontrol ediyordu. Timbuktu ve Gao gibi büyük şehirler, değişim ve bilgi merkezleri haline geliyor. Arap tüccarlar, alimler ve edebiyatçılar burada buluşuyordu. Deve kervanları Batı Afrika'yı Kuzey Afrika'ya, oradan Güney Avrupa'nın ticaret şehirlerine bağlıyordu. Daha doğuda Nil Vadisi Mısır Memlükleri tarafından domine ediliyordu. Kızıldeniz'den gelen ticaret akımlarını korumaya çalışıyorlardı. Sahra Altı bölgesi doğrudan Avrupa etkisinden büyük ölçüde uzak kalıyordu. Ama doğu kıyılarında Arap ve Pers tüccarların kullandığı deniz ticaret üsleri belirmeye başlıyordu.
Son olarak Amerika'da erken 14. yüzyıl Avrupa'sıyla önemli temas olmadan büyük pre-Kolombiyen uygarlıklar gelişiyordu. Günümüz Meksika'sında Aztekliler Texcoco Gölü bölgesinde yükseliyordu. Yucatan Yarımadası'nda Maya uygarlığı, zaten eski olsa da belirli şehir devletlerinde hala önemli aktivite gösteriyordu. En parlak dönemi önceki yüzyıllara aitti. Daha güneyde Andlar'da İnkalar, Cusco'yu başkent yaparak geniş bir imparatorluk kurmanın eşiğindeydi. Teras tarım teknikleri ve aynı akraba grupları, temelli politik organizasyonları geniş bir alanı domine etmelerini sağlıyordu. Bu uygarlıkların hepsi zengin bir kültür, gelişmiş sanatlar ve hiyerarşik sosyal yapılar geliştiriyordu. Ancak eski dünyaya bağlı deniz veya karayollarının olmaması izolasyonlarını sağlıyor ve 15. yüzyılda Avrupalıların gelişinin getireceği büyük kültürel şoku geciktiriyordu. Yüzyılın başında Fransa ve İngiltere, Batı Avrupa'nın iki güçlü krallığıydı. Her biri karmaşık feodal sistemlerle yönetiliyordu. Yüzyıl Savaşı'nın kökenlerini tam anlamak için dönemin politik ve sosyal yapısını, vassallık bağları, iç rekabetler ve kraliyet meşruiyetinin çok kesin bir kavrayışını kavramak şarttır. Erken 14. yüzyılda Fransa, Capetli ve biraz sonra Valois hanedanları altında yavaş yavaş genişlemiş bir krallıktı. Fransa kralı, teoride yüce suzeren olsa da krallığın tamamını doğrudan kontrol etmiyordu. Güçlü vassallar kendi topraklarında büyük özerklikle otorite kullanıyordu. Bunların arasında Burgonya Dükü veya Bretanya Dükü gibi birinci sınıf lordlar vardı. Dükalıklarında neredeyse egemen bağımsızlık keyfini çıkarıyorlardı. Vassallık bağları, yeminler ve sadakatle örülmüş politik dengenin büyük kısmını belirliyordu. Vassallar krala sadakat yemini ediyor, askeri destek ve sadakat vaat ediyor. Kral ise onları korumak ve haklarını garanti etmekle yükümlüydü. Pratikte bu organizasyon gerilimlere yol açabiliyordu. Bir dük veya kont, vassallık yemini olmasına rağmen mali veya politik gücünü artırmak için topraklarını genişletmeye çalışıyor ve Fransız hükümdarıyla çatışabiliyordu. Bazıları zengin topraklar veya stratejik ticaret yollarındaki konumları sayesinde muazzam kaynaklara sahipti. Fransa'da merkezi otoritenin gerçek ama bazen tartışmalı olduğu bir toprak mozaiği ortaya çıkıyordu. Taç, kralın şahsında birkaç nesildir otoritesini pekiştirmek için çalışıyor. Kraliyet danışmanlarına, kiliseye ve aşırı hırslı büyük lordların etkisini azaltabilecek evlilik ittifaklarına dayanıyordu. İngiliz monarşisi ile Fransız monarşisi arasındaki ilişkiler 11. yüzyıla 1066'ya Fatih William'ın Normandiya'dan William olarak da bilinen İngiltere'yi işgal edip Hastings Savaşı'ndan sonra taç giydiği döneme geri gidilmeden anlaşılamaz. Bu tarihten önce William, Fransa kralının vassalı Normandiya düküydü. İngiltere kralı da olduğunda anında bir sorun doğdu. Fransa'da toprak sahibi ve Fransa kralına sadakat yemini eden bir lord, başka bir krallığın egemeni oluyordu. Mekanik olarak bu ikili statü çıkar çatışmalarını ve rekabetleri teşvik ediyordu. Çünkü Fransa kralı Normandiya dükalığı için sadakat talep edebiliyordu. İngiltere kralı ise Britanya adalarındaki otoritesini korumaya çalışıyordu. Yine de her iki ünvan da William'ın şahsında birleşmişti. Bu durum Fatih William'ın torunlarıyla devam etti. İngiliz monarklar, teoride kıtadaki mülkleri özellikle 13. yüzyılın başlarına kadar Normandiya ve sonra Guyenne veya Aquitaine için Fransa kralının vassalıydı. Bu kontrol düzenli gerilimlerin kaynağıydı. Suzerenlik sorusu, itaat borçlu olunan yüce otorite hararetle tartışılıyordu. Bir kral başka bir kralın vassalı olabilir mi? Fransız bakış açısından evet. Fransa'da toprak sahibi olduğu sürece. İngiliz bakış açısındansa bu genellikle isyan ve muhalefet nedeniydi. Çünkü Fransız egemenine sadakat kabul etmek, kurumsal bir bağımlılık kabul etmek, hatta bunun getirdiği yasal ve mali müdahalelere razı olmak anlamına geliyordu. Fransa ve İngiltere arasındaki bağlar
Normandiya ile sınırlı değildi. 12. yüzyılın sonundan beri İngiltere'de hüküm süren Plantagenet ailesi büyük kıtasal mülklere sahipti. Anjou, Maine, Touraine, Aquitaine. Normandiya'nın 1204'te Fransız kralı II. Philip Augustus tarafından geri alınmasından önce bahsetmiyoruz bile. İki krallığın prensleri ve prensesleri arasındaki evlilik birliği ittifakları mühürlemeye yardımcı oluyor ama yeni halefiyet kavgalarına da yol açıyordu. Örneğin Aquitaine'li Eleanor, 6. Louis Sembiennes'i, Louis'e evliliğiyle Fransa kraliçesi olduktan sonra Plantagenet II. Henry ile evlenerek İngiltere kraliçesi oluyor. Bu, Fransa'nın güneybatısındaki geniş bir dükalığı aniden İngiliz tacına aktarıyordu. Fransız tarafında krallığın tutarlılığını korumaya aşırı özen gösteren Capetli hanedanı, büyük feodal lordlarla taç arasındaki bağları güçlendirmeye çalışıyor. Düzenlenmiş evlilikler bazen bir dükalığı veya kontluğu bağlamayı, bazen bir rakibi nötralize etmeyi amaçlıyordu. Seygin Charles, Adil lakaplı, Şubat 1328'de hayatta kalan erkek varisi olmadan öldü. 997'de seçilen 6. Hugh'tan beri tüm Fransız kralları doğrudan Capetli soyuna aitti. Bu, belirli bir hanedan istikrarı sağlıyordu. 6. Charles'ın halefiyeti büyük bir mesele haline geldi. Salik yasasının bir yorumuna göre, Merovenge hanedanından kalma geleneksel kurallar kümesi, Fransa tacı kadınlar aracılığıyla aktarılamazdı. Seçim, 6. Charles'ın kuzeni Valois'li Philip'e düştü. Krallığın lordlarının çoğunluğu tarafından destekleniyordu. Saint Philip olarak tanındı ve Valois hanedanını başlattı. Ancak diğer lordlar bu yorumu sorguladı. Çünkü kadınlar aracılığıyla aktarım sorusu o kadar net değildi. Bu nokta, İngiltere Kralı 3. Edward'ın iddialarının yasal temeli olacaktı. 1312 doğumlu 3. Edward, 1327'den beri İngiltere Kralıydı. Annesi Fransalı Isabella aracılığıyla 4. Philip'in torunu ve 6. Charles'ın yeğeniydi. Charles öldüğünde, 2. Edward Fransa tahtının meşru varisi olduğunu iddia etti. Bu, Valois'li Philip'in yükselişine karşıydı. Ancak Fransız soyluluğu İngiliz egemeninin adaylığını ezici çoğunlukla reddetti. Doğrudan İngiliz kontrolünün Fransa'yı sadece ilhak edilmiş bir mülk haline getireceğinden korkuyorlardı. Yine de bu muhalefet daha geniş endişeleri de yansıtıyordu. İngiltere Fransa'ya hükmetse, Fransa kralının özel statüsünü ve prestijini taşıyan Hristiyan Batı'nın dengesini bozardı. Yüzyılda Flandr, günümüz Belçika'sının bir kısmını ve Kuzey Fransa alanlarını kapsayan Avrupa'nın en dinamik ekonomik merkezlerinden biriydi. Gent ve Brugge gibi Flaman şehirleri, bölgenin gelişimi için hayati kumaş endüstrisi sayesinde refah içindeydi. Ancak bu kumaş endüstrisi esas ham madde olan yüne büyük ölçüde bağımlıydı. Bu yün büyük oranda İngiltere'den ithal ediliyordu. Bu ticari akış, Flandre ile İngiltere arasında karşılıklı bağımlılık yaratıyor, Flandre kontu ve Flaman şehirlerinin burjuvalarını, Fransa kralının vasalları veya müttefikleri olarak politik statüleriyle İngiliz yün tedarikinin sürekliliğini sağlayan ekonomik çıkarları arasında dengelemeye zorluyordu. Saint Philip, Fransa kralı sıfatıyla Flandre gibi refahlı bir bölge üzerinde etkiyi sürdürmeyi amaçlıyordu. Çünkü ürettiği vergiler ve karlar taç için muazzamdı. 3. Edward ise Flamanları kendi safına çekerse sadece ekonomik avantaj, yün pazarı garantisi değil, askeri ve politik bir avantaj da elde ediyordu. Flandre'nin Fransa'ya coğrafi yakınlığı, çatışma durumunda İngiliz birliklerine lojistik destek sağlıyordu. İki egemen böylece Flaman'ı etkilemek, nötralize etmek veya ittifakını güvence altına almak için diplomatik bir mücadeleye giriyordu. Flaman burjuvalar ise bu rekabeti avantaja çeviriyor, ayrıcalıklar ve ticari özgürlükler müzakere ediyordu. Flandre etrafındaki bu gerilim, stratejik bir hesaplaşmaya dönüşen bir uyuşmazlık odağı yaratıyor ve savaşı tetiklemeye katkıda bulunuyordu.
Flandre'nin ötesinde Fransa ve İngiltere arasında başka tartışmalı topraklar vardı. Ana olanı Guyenne, bazen Aquitaine olarak anılan, Fransa'nın güneybatısındaki geniş bir bölge, Bordeaux suyu, önemli bir şarap ticaret merkezi içeren kapsıyordu. Yıllardır Guyenne İngiliz hakimiyeti altındaydı. Ama 3. Edward, bu mülk için Fransa kralına sadakat ödemeliydi. Çünkü yasal olarak Fransa krallığının bir fiefiydi. Bu paradoksal durum, bir kralın başka bir krala bir toprak için sadakat ödemesi, dönemin feodal ilişkilerinin karmaşıklığını iyi simgeliyordu. İngiliz kralları Fransız etkisinden korkuyordu. Capetli ve Valois egemenleri birkaç kez Guyenne'yi budamaya çalışmış, alanını küçültmüş veya bölgedeki İngilizlerin mali ve yargısal ayrıcalıklarını sorgulamıştı. Bordeaux, büyük bir liman şehri olarak ticari değişimlerin sinir merkeziydi. Bölge İngiltere'ye şarap ihraç ediyor ama Anglo-Sakson dünyasından kumaş ve diğer mallar alıyordu. Liman vergilerinden gelen gelir muazzamdı ve İngiliz kraliyet hazinesini besliyordu. Bu toprak Fransa kraliyet alanına entegre edilse veya en azından avantajlarından büyük ölçüde mahrum bırakılsa, İngiliz monarşisi kıtada önemli bir gelir ve etki kaynağı kaybederdi. 6. Philip için de egemenlik meselesiydi. Fransa toprağının tamamı üzerinde kralın doğrudan otoritesini güçlendirmek istiyor ve kendi sınırları içinde bir kral dükün kalıcı varlığını hoş görmüyordu. Guyenne etrafındaki sınır olayları, yasal davalar ve diplomatik uyuşmazlıklar sürekli uyuşmazlık nedenleriydi. Bu zaten kızışmış bağlamda resmi belgelerin yayınlanması, gergin diplomatik değiş tokuşlar ve askeri sınır olayları halen hakim olan kırılgan dengeyi bozuyordu. 3. Edward, Fransa kralı statüsünü kamuoyuna ilan edecek kadar ileri gidince ve Flandre ile yeni bir ittifak politikası uygulayınca tırmanış kaçınılmaz hale geliyordu. Cheste. Philip tarafında Guyenne'de belirli İngiliz fieflerini müsaade kararı İngiliz sarayının öfkesini körüklüyordu. Yavaş yavaş ama emin adımlarla her iki kamp da açık savaşa doğru ilerliyordu. Bir neslin ötesinde sürecek ve Avrupa tarihine kalıcı bir iz bırakacak bir çatışma. Yüzyıl Savaşı. Yüzyıl ortası Avrupa'da her egemen güçlü koalisyonlar kurmaya çalışıyor. 3. Edward için büyük zorluk, kıtada askeri ve mali destek sağlayacak müttefikler bulmaktı. Flandre kilit rol oynuyordu. Flaman burjuvazisi, ticari çıkarlarını korumak için sıklıkla İngiliz pozisyonlarıyla uyumlu hale geliyordu. Kutsal Roma İmparatorluğu'nda bazı prensler, imparatorluk içindeki politik rekabetler, Fransız gücünü dengeleme arzusu ve ittifak finansmanının vaat ettiği toprak kazanımları veya ticari avantajlar nedeniyle 3. Edward'la ara sıra ittifak kurmaya razı oluyordu. Çatışmanın başında bu ittifaklar 3. Edward'a kıtada stratejik bir ağ kurmasını sağlıyordu. Yüzyıl Savaşı'nın ilk büyük deniz karşılaşması, Haziran 1340'ta günümüz Hollanda'sındaki Sluis, eski adıyla Louis, açıklarında gerçekleşti. 3. Edward, Fransız takviyelerinin İngiliz kıyılarını tehdit etmesini veya kıtadaki hareketlerini engellemesini önlemek için 6. Philip'in filosuna saldırdı. İngiliz zaferi netti. Daha iyi donatılmış gemiler ve özellikle üstün taktikler sayesinde Fransız filosu ağır kayıplar verdi. Bu savaş stratejik öneme sahipti. İngiltere'ye Kanal ve Kuzey Denizi'nde deniz kontrolü sağlıyor, birliklerin taşınmasını ve Fransa'daki kara seferleri için kaynak teslimatını kolaylaştırıyordu. Fransız toprağında İngiliz stratejisi genellikle chevauchée, düşman topraklarında hızlı ve yıkıcı süvari seferleri içeriyordu. Deneyimli komutanlar tarafından iyi organize edilmiş İngiliz birlikleri Fransız kırsalını geçiyor, ekinleri yağmalıyor ve yakıyor, genellikle büyük meydan muharebelerinden kaçınarak aşırı riskli frontal çatışmalara maruz kalmayı önlüyordu. Bu akınlar yerel ekonomiyi zayıflatıyor, köylü nüfusu moralini bozuyor. Aynı zamanda Fransız kraliyetinin moralini tüketiyor ve 6. Philip'i birden fazla cephede askeri yanıt vermeye zorluyordu.
Bu ilk aşamanın kritik tarihi 26 Ağustos 1346. Kuzey Fransa'daki Crécy Savaşı. 3. Edward, uzun yaylı okçulardan oluşan bir orduyu yönetiyordu. Bu İngiliz uzun yayı, düşman okçulara kıyasla üstün menzil ve atış hızıyla ün salmıştı. Karşılarında 6. Philip'in ordusu, Fransız soyluluğunun sembolü ağır zırhlı şövalyeler ve haçaklı Cenevizli paralı askerler içeriyordu. Savaş, Ceneviz haçakların etkisini azaltan sağanak yağmur altında açıldı. Uzun yaylarsa yeniden yüklemesi kolay olduğu için net bir taktik avantaj sağladı. Fransız süvarisinin ardışık hücumları İngiliz okçularının yoğun salvosuyla bozuldu. Gün sonunda Fransız ordusu darmadağın oldu. Birçok soylu ve şövalye savaş alanında öldü. Avrupa genelinde psikolojik etki muazzamdı. Önceden yenilmez görülen Fransız şövalyeliği aşağılanmıştı. 3. Edward'ın zaferi, doğru kullanılan piyade ve hafif topçuluğun sayısal üstün ama kötü koordine bir gücü yenebileceğini kanıtlıyordu. Crécy zaferinin ardından 3. Edward, Kuzey Fransa kıyısındaki stratejik konumda, İngiliz kanalını Kuzey Denizi'ne bağlayan boğazı kontrol eden Surlu Kale şehrini kuşatmaya karar verdi. Eylül 1346'da başlayan kuşatma neredeyse bir yıl sürdü ve Ağustos 1347'de Fransız garnizonunun teslimiyetiyle bitti. Şehrin jeopolitik öneminin farkında olan İngiliz tacı, kalesi gelişmiş bir üs haline getirdi. Bu, Fransa topraklarında askeri operasyonları kolaylaştırıyordu. Kales'in sahipliği ayrıca önemli ekonomik etki yarattı. Şehir, İngiltere, Flandre ve Kuzey Fransa arasındaki ticaret için neredeyse zorunlu bir geçiş noktası haline geldi. Yerel nüfus ağır mali baskı yaşadı. İngiltere bu fethi karlı hale getirmek için limandan geçen mallara vergi koyuyordu. Saint Philip için kalenin düşüşü başka bir ağır darbe oldu. Krallığın kuzeyindeki deniz erişimini kontrol etme yeteneğini önemli ölçüde azalttı ve 3. Edward'a diplomatik müzakerelerde güçlü bir koz verdi. Fransa, Crécy ve kale kaybının acısından kurtulurken, tarihte eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir veba Avrupa'yı vurdu. Veba salgını muhtemelen Orta Asya kökenli. Ana ticaret yolları, özellikle Akdeniz'i Kuzey Avrupa'ya bağlayan aracılığıyla yayıldı. İlk izler 1347'de göründü ve salgın 1347 ile 1352 arasında kıtayı hızla sardı. Sonradan kara ölüm olarak anılan bu felaket nüfusu yok etti. Bazı tahminlere göre Avrupa nüfusunun 1/3 ile yarısı bu yıllarda öldü. Tarım ve ekonomi için sonuçlar yıkıcıydı. Kırsalda iş gücü kıtlığı yaşandı ve birçok arazi ekilmeden kaldı. Ordular bile ağır kayıplar verdi. Hijyenik olmayan kamplarda toplanan askerler ve sürekli hareketler hastalığın yayılmasını hızlandırdı. Askeri açıdan veba zorunlu ateşkesler dayattı. Egemenler yeni birlik toplamak için zorlanıyor. Mortalite yükselirken nüfusun morali dipteydi. 3. Edward ve 6. Philip, savaş operasyonlarını önemli ölçüde yavaşlatan bu sağlık krizini yönetmek zorunda kaldı. Bu sağlıkla ilgili geri çekilme dönemi kalıcı bir barışa yol açmadı. Şikayetler kaldı ve salgın biraz yatıştıkça savaşlar aralıklı olarak yeniden başladı. Savaşların ötesinde Fransa Krallığı derin bir sosyal kriz yaşıyordu. 14. yüzyıl ortalarından itibaren savaşlar tarafından harap olmuş, ekinler sıklıkla yağmalanmış ve askeri çabayı finanse etmek için vergi baskısı artmış bir ülkede köylüler arasında hoşnutsuzluk büyüdü. 1358'de nadir şiddette bir halk ayaklanması patladı. Büyük Jacquerie. Jacques terimi, köylüleri giydikleri Jacques tuniklerine atıfla mecazi olarak ifade ediyordu. Ve bu Jacquerie sıradan isyanları aşıyordu. Köylü grupları soyluluğa karşı ayaklandı. Kaleleri saldırdı, lordları katletti ve erzaklara el koydu. Bu isyan, hükümetin düzensizliği ve verimsizliğinden bıkmış burjuvazinin katıldığı kentsel ayaklanmalarda yankılandı. Kraliyet gücü bu harekete hızlı ve acımasızca tepki verdi. Krala sadık kuvvetler ve birkaç lord isyancıları sertçe bastırdı.
Liderler merhametsizce idam edildi. Politik olarak bu köylü isyanı, savaş ve veba tarafından bitkin düşmüş Fransız nüfusunun sıkıntısını vurguluyordu. Bastırılmasına rağmen isyan kraliyet, lordlar ve halk kitlelerinin karşılıklı rollerini ve görevlerini yeniden müzakere ettirdi. Kraliyet gücü, İngiliz taarruzlarına direnmeye devam etmek istiyorsa, iç şiddeti kontrol etmesi gerektiğini bir ölçüde anladı. Askeri seferlerin yorgunluğu, vebanın demografik krizi ve Fransa'daki sosyal istikrarsızlık her iki tarafı da ağırlaştırıyordu. İngiltere zaferlerine rağmen kıtadaki uzun süreli savaşın maliyetinin farkındaydı. Fransa'da soyluluk ve kraliyet, pozisyonlarını pekiştirmek ve halkın öfkesini körükleyen vergi baskısını azaltmak için bir soluklanmaya ihtiyaç duyuyordu. Bu bağlamda 1360 Mayıs'ında Bretigny Antlaşması imzalandı. Müzakereler 6. Filip'in oğlu ve halefi, iyi lakaplı 2. John'u içeriyordu. 1356 Poitiers Savaşı'nda esir düşmüştü. Fidye, anlaşmanın ana noktalarından biriydi. İngilizlerin talep ettiği fidye muazzamdı. Dönemin astronomik bir miktarı olan 3 milyon altın ekü söyleniyordu. Antlaşma ayrıca önemli toprak tavizleri içeriyordu. O zamana kadar çok tartışmalı olan Aquitaine genişletildi ve 3. Edward'ın tam egemenliği altına konuldu. Fransa kralına herhangi bir sadakat olmadan. 1360 Bretigny Antlaşması'ndan sonra Fransa, askeri yenilgiler ve kralı 2. John'un esaretiyle işaretlenmiş zorlu bir dönemden çıkıyor. Bu anlaşma, İngiltere lehine önemli toprak tavizleri ve ağır bir fidye ödemesi içererek çatışmalara kalıcı bir son getirmeyi amaçlıyordu. Ancak bu hükümler tüm gerilimleri çözmedi. Ülke ekonomik ve sosyal olarak zayıflamış haldeydi. Birçok bölge akınlar tarafından harap olmuştu. Kırsal, yağmalardan kurtulmaya çalışıyor ve kraliyet maliyesi neredeyse tükenmişti. Bu bağlamda 2. John'un oğlu 5. Charles 1364'te tahta çıktığında monarşik gücün parçalanmasını önlemek için krallığın yeniden organizasyonuna hemen girişmek zorunda kaldı. Yeni egemen, yetkin danışmanlarla çevrelendi, eyaletler üzerindeki kontrolü sıkılaştırdı ve taçın mütevazı kaynaklarını korumak için askeri ihtiyatı benimsedi. Bu strateji, Fransız yeniden fetih ve kraliyet gücünün pekişmesinde belirleyici bir adım olacaktı. Tahta çıktıktan sonra 5. Charles, monarşinin konumunu restore etmek için sadece Marshal Vigor'un yetmeyeceğini fark etti. Fransız nüfusunun ardışık savaşlar ve veba tarafından sınanmış halde daha fazla istikrar özlediğini biliyordu. Böylece kurumları güçlendirmeyi amaçlayan önemli idari reformlar uyguladı. Maliyeyi bu alana özel kraliyet memurlarına emanet etti, bazıları kraliyet konseyine rapor veriyordu. Vergi toplamayı iyileştirmek ve yolsuzluğu önlemek için merkezi idarenin yapısını geliştirdi. Her ekünün akıllıca harcanması gerekiyordu. Aynı zamanda 5. Charles, belediye surlarının inşasını veya pekiştirmesini teşvik etti. Amaç, kasabaların düşman akınlarına karşı daha iyi savunulmasını sağlamak ve tüccarlarla zanaatkarların ekonomik toparlanmanın kritik unsurları güvenini yeniden kazandırmaktı. Karşılığında belediyeler, taçın mali çabasına yeni vergilerle destek verdi. Bunlar tam olarak toprak savunmasına yönelik olduğu için iyi kabul edildi. Bu yeni yönetim biçimi, kralın ülkeyi modernleştirmek, harcamaları rasyonalize etmek ve önceki 10 yılların kronik istikrarsızlığından doğan düzensizliklere son vermek arzusunu yansıtıyordu. Bu yeniden organizasyonda bir karakter, benzersiz bir yer işgal ediyor. Bertrand du Guesclin, yaklaşık 1320'de günümüz Bretagne'daki Rennes kontluğunda doğmuş. Askeri lider olarak becerileri ve Fransa kralının davasına bağlılığı sayesinde ün kazanmıştı. Breton kökeni bazen şüpheli görülse de cesareti, taktik anlayışı ve müzakere becerileri 5. Charles'ın güvenini yavaş yavaş kazandı. 1370'te Fransa konstablığına atandığında du Guesclin İngilizlerin eline geçmiş toprakların yeniden fethinin baş mimarı oldu. Askerler arasında popülaritesi tekrarlanan başarılarına dayanıyordu.
Geçmişte Fransız soyluluğunun sıklıkla tökezlediği büyük meydan muharebelerinden kaçınarak taciz taktikleri tercih ediyordu. Bu yöntemler küçük çarpışmaları, pusu ve düşman konvoylarını kesmeyi çoğaltmayı içeriyordu. Daha az insan kaybı ve kaynak maliyeti gerektiren bu aşınma savaşı, düşmanı yavaş yavaş tüketiyor ve büyük aksilik riskini sınırlıyordu. Du Guesclin ayrıca Taç'a en sadık kaptanlarla ittifak kurmayı biliyor, bazı paralı asker gruplarını düzenli maaş ve toprak hibeleri karşılığında krala hizmete razı ederek yeniden organize ediyordu. Böylece asi grupları daha iyi kontrol edilen bir askeri araca dönüştürüyordu. Kral ile Constable arasındaki bu uyum sayesinde Fransa Krallığı 1360'ların ortalarından itibaren kısmi bir toprak yeniden fethine girişti. Du Guesclin ve yaverlerinin baskısı altında ülkenin kuzey ve batısındaki birkaç İngiliz garnizonu hedef alındı. Montmedy gibi şehirler ve Normandiya'daki birkaç kale, yerel soylular ve kraliyet memurları arasındaki daha iyi koordinasyon sayesinde kısa kuşatmalarla Fransız otoritesine döndü. İngilizlerse yeterli taze birlik seferber etmekte zorlanıyordu. İşgal maliyeti İngiliz ekonomisini de tüketiyordu. İngiliz kraliyet filosu eskisi gibi uzak garnizonları besleyemiyordu. Çünkü 5. Charles kıyı güvenliğini sağlıyor ve kanalda düşman gemilerinin hareket özgürlüğünü kısıtlamak için Flaman veya Breton limanlarıyla ittifaklar kuruyordu. Fransız zaferleri bazen mütevazı görünse de birikiyor ve İngiliz işgalini önemli ölçüde zayıflatıyordu. Yavaş yavaş İngiliz mülkleri küçülüyor, Du Guesclin'in taciz stratejisinin ve V. Charles'ın reformcu politikasının etkinliğini gösteriyordu. Bu başarılara rağmen çatışma aniden bitmedi. İngilizler Aquitaine'de, özellikle Bordeaux çevresinde önemli müstahkimeler ve Normandiya'da birkaç pozisyon korudu. Her iki tarafta askeri seferler serisi ve savaşla salgınların yarattığı genel kriz tarafından bitkin düşmüştü. Ateşkes dönemlerine ihtiyaç duyuyordu. Ancak yürütülen müzakereler sıklıkla gizli, kalıcı bir barışa yol açmadı. Her taraf hanedan ve toprak iddialarını korumayı tercih etti. Gelecekte daha elverişli bir güç dengesi umuduyla. Bu geçici ateşkeslere yol açtı. Bazıları sıkı gözetlendi, bazıları yerel akınlar veya düşmanca yeniden başlamayla bozuldu. Bu dönemde 5. Charles, bölgesel soyluluğun üzerinde monarşinin otoritesini pekiştirerek kraliyet kurumunu güçlendirmeye çalıştı ve saltanatının başında başlattığı idari reformlara devam etti. Yönlendirici fikir, krallığı potansiyel büyük ölçekli savaş yeniden başlamalarına hazırlamaktı. Bu arada Du Guesclin, İngiliz müstahkimelerine baskıyı sürdürerek düşmanın toparlanmasını önlemeyi hedefliyordu. Bu iç savaş, Fransa'yı herhangi bir yabancı müdahaleye karşı savunmasız kılıyordu. Soyluluğu iki rakip fraksiyon arasında bölünmüş halde, her biri İngiliz düşmanla ayrı ayrı müzakere etmekte tereddüt etmiyordu. Askeri veya diplomatik destek için. Armanyaklar, 6. Charles'a ve varisi Dauphin daha doğrudan sadakat iddia edenler, ülkenin merkez ve güneyinde pozisyonlarını pekiştirdi. Burgundiyanlarsa zengin Flandre ve Burgonya dükalığını içeren geniş bir alanı kontrol ediyordu. Uluslararası ticari ittifaklardan yararlanarak önemli mali kaynaklara sahipti ve bu sayede muazzam ordular sürdürebiliyordu. Bu kardeş kavgasında Fransız halkı büyük kaybedendi. Kırsalın yağmalanması, şehirlerden talep edilen fidyeler, artan vergiler ve genel güvensizlik nüfusun moralini ağırlaştırıyordu. Fransa iç savaşa gömülürken İngiltere de iç sıkıntılardan muaftı. 1377'de çocukken tahta çıkan 2. Richard, yetişkin olarak İngiliz soyluluğunun bir kısmının muhalefetiyle karşılaştı. Kraliyet gücünü güçlendirmeye ve aşırı bağımsız lordları cezalandırmaya çalıştı ama otoriter yöntemleri ve belirli saray favorilerine tercihi büyüyen hoşnutsuzluk yarattı. Ancak 1399'da memnuniyetsizlik geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. İrlanda'daki isyanları bastırmak için ihtiyaç duyarken, muhalifleri otoritesini baltalamak için fırsatı değerlendirdi. Dönüşünde tutuklandı ve tahttan indirilmeye zorlandı.
Bu olay İngiltere tarihinde büyük bir dönüm noktasıydı. Meşru bir kralın hırslı bir akraba tarafından devrilmesi, Yüzyıl Savaşı'nın daha geniş bağlamında kritik olan hanedan meşruiyeti tartışmasını yeniden canlandırdı. İkinci Richard hala taçı tutmayı umarken düşmanlarına teslim edildi ve ertesi yıl 1400'de muhtemelen açlıktan veya suikastten öldü. Lancaster'lı Henry, 4. Henry olarak tahtı ele geçirerek halefinin despotizmine karşı halk haklarının ve parlamento ayrıcalıklarının savunucusu olarak kendini sundu. Ancak bu devralma meşruiyet şüphelerini silmedi. Yeni bir hanedan dalı, Lancaster hanedanı oluşturarak 4. Henry hem 2. Richard'ı veya diğer potansiyel varisleri restore etme girişimlerine direnmek hem de başlangıçta devrilmiş taça sadık etkili soyluların düşmanlığıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Krallığın başında bu istikrarsızlık, İngiltere'nin Avrupa sahnesinde kendini iddia etmek için askeri ve politik pekiştirmelere ihtiyacı olduğunu doğruluyordu. Fransa'ya karşı büyük İngiliz zaferlerinin anısı hala canlı olsa da mali bağlam artık daha hassastı. Savaş maliyetliydi ve baronlar kamu fonlarının daha titiz yönetimini talep ediyordu. Otoritesini korumaya hevesli 4. Henry, bu yüzden yurt dışında başarılar aradı. Fransız ticaretini bozuyor veya belirli Fransız fraksiyonlarını destekleyerek kaldıraç kullanıyordu. Ayrıca düşman arasındaki bölünmeleri kullanarak avantajlı antlaşmalar müzakere ediyor veya bir Fransız fraksiyonunu, özellikle Burgundya'nı, diğerine karşı destekliyordu. Yeni İngiltere kralı diğer zorluklarla da karşılaştı. Saltanatı, Owain Glyndwr tarafından yönetilen Galler isyanı gibi iç isyanlarla işaretlendi. Glyndwr, kendini Galler Prensi ilan etti ve kraliyet otoritesine karşı güçlü direniş gösterdi. Üstelik birkaç baron saray ayrıcalıklarından dışlandığını hissediyor ve politik kararlarda daha fazla etki talep ediyordu. Tersine bazıları ünvanlar ve ayrıcalıklar kazanma umuduyla 4. Henry'e toplandı. Parlamentoda aristokrasi ve din adamlarının meclisinin işlerdeki rolü hakkında tartışmalar daha yoğun hale geldi. Diplomatik olarak 4. Henry, Fransa'ya karşı açık savaşı yeniden başlatmanın asi baronları oyalayabileceğini biliyordu. Ama kraliyet maliyesi sonsuz değildi. İngiltere hazinesi hala 3. Edward'ın seferlerinin maliyetinden etkileniyordu. Kara ölümün demografi ve ekonomi üzerindeki etkisini bahsetmiyoruz bile. Bu iklimde ittifaklar dalgalı bir şekilde yeniden şekilleniyordu. Burgundiyanlar ve Armanyaklar arasındaki rekabetle parçalanmış Fransa, birkaç 10 yıl önce düşmana karşı ortak cephe sunmasını sağlayan birliği artık sergilemiyordu. Zengin Flandre mülkleri sayesinde Burgundiyanlar İngiltere ile ticari bağlarını güçlendirdi. İngiliz kumaşçılar yünlerini Flandre'de satıyor ve önemli karlar elde ediyordu. 4. Henry'nin İngiltere açısından Burgundiyan ittifakı, 6. Charles'ın oğlu Dauphin'in konumunu zayıflatmanın ve rakip krallıkta istikrarsızlığı sürdürmenin bir yolu olarak görülüyordu. Bu zaten son derece jeopolitik panoramaya 1378'de patlayan büyük manevi ve politik bir faktör ekleniyordu. Batı şizmi. O tarihten beri 2, sonradan 3 rakip papa, Hristiyanlığın meşru başı olduğunu iddia ediyordu. Biri Roma'da, diğeri Avignon ve Provence'da. Bu bölünme Batı Hristiyanlığını parçaladı. Çünkü her krallık veya prenslik çıkarlarına göre bir papayı tanıyordu. Geleneksel olarak Avignon papalıklığına yakın Fransa, iç savaşla ilgili sarsıntılar ve egemeninin zihinsel durumu tarafından utandırıldı. Burgundiyanlar bazen Roma papasına daha elverişli pozisyonlara yaslanarak 6. Charles ve Bavyeralı Isabeau'dan sıklıkla Avignon papasına yakın özerklik gösteriyordu. İngiltere ise hangi papayı politik hırslarını onaylayabiliyorsa ona göre salınıyordu. Papalık egemenler üzerinde ahlaki güç tutuyordu. Üstelik Kutsal Roma İmparatorluğunu oluşturan Alman prensler de şizm meselesinde bölünmüş haldeydi. Bu, kıtasal zorluklara karşı kohezyonlarını daha da zayıflatıyordu. Bu şizm uzak bir teolojik kavgayla sınırlı değildi.
Katolik dinin her yerde hakim olduğu bir çağda gücün ilahi meşrulaştırması büyük önem taşıyordu. Bir papa tarafından desteklenmek veya aforoz edilmek, sıradan tebaalar arasında bir kralın meşruiyetini haklı çıkarabilir veya baltalayabilirdi. Manevi otoritenin bu ikiye bölünmesi, kime itaat edileceği ve dualarda hangi pontifin onurlandırılacağı hakkında kafa karışıklığı yaratıyordu. Devletler ise şizmi müzakere aracı olarak kullanıyor, bir papaya sadakat vaat ederek rakiplerine karşı politik destek alıyordu. Armagnac ve Burgundiyan taraftarları da bu kolu sömürüyordu. Örneğin bir piskopos Avignon papasına itaatin gerekliliğini vurgularken diğeri Roma papasının üstünlüğünü savunaydı, istenen yöne göre. Bu karmaşada Fransa uluslararası gözlemcilerin gözünde özellikle küçülmüş görünüyordu. Kralı 6. Charles etkili hüküm süremiyordu. Amcaları ve kuzenleri adına yönetenler açık çatışma içindeydi ve ardışık vergiler ve askeri alımlardan yorgun halk belirli eyaletlerde fiili anarşiyi katlanıyordu. İngilizlerse Burgundiyanlar ve Armanyaklar arasındaki iç savaşı yakından izliyordu. İngiltere diz çökmüş bir Fransa'dan yararlanabileceğini biliyordu. Toprak tavizleri talep etmek veya 3. Edward'ın yaptığı gibi Fransa tacını yeniden iddia etmek için. Sonraki yıllar giderek merkezi bir figürün yükselişini görüyor. 4. Henry'nin oğlu Henry, İngiltere'nin varisi olarak. Worcestershire Henry, 1413'te 26 yaşında taç giydi. Lancaster hanedanının varisi, kıtada İngiliz ihtişamını restore etmeye kararlıydı. Ve Henry, Plantagenet hanedanından miras kalan teorik haklarını 10 yıllar süren çapraz iddialarla sürdürülmüş, iddia ederek Fransa tacını hak iddia etmeyi amaçlıyordu. Bu bağlamda iktidara gelmesi bir dönüm noktasıydı. İngiltere, uykuda bir çatışmayı yeniden aktive etmeye ve Fransa tahtını ele geçirmek için muazzam askeri kaynaklar seferber etmeye hazırdı. Ve Henry çabuk krallığının en iyi danışmanları ve askeri figürleriyle çevrelendi. Yüzyıl Savaşı'nın önceki seferlerinden kazanılan deneyim ve İngiltere'deki birkaç yıllık iç çekişme, lojistik hazırlığın ve hızlı müdahalenin ne kadar kritik olduğunu öğretmişti. Ordusunun eğitimi, silahlanması ve talimine büyük yatırım yaptı. Uzun yaylı İngiliz okçuları ana varlığıydı. Dakikada birden fazla ok fırlatabiliyor ve iyi mesafede ağır süvari için ölümcüldü. Henry'nin çevresi ayrıca diplomatik çabalar yaptı. Bazı Alman prenslerinin desteğini güvenceye aldı, zengin Flaman tüccarların iyi niyetini korudu ve Kutsal Roma İmparatoru'yla iyi ilişkileri sürdürdü. Bu ittifaklar ve mali anlaşmalar, paralı askerler işe almak, mühimmat satın almak ve nakliye gemileri kiralamak için fon sağlıyordu. 1415'te Wedge Henry, iddialarını tanımayı reddeden Şeyh Charles'ı gerekçe göstererek Fransa'ya taarruzunu başlattı. Ana amacı, Fransız soyluluğunu etkilemek ve iddialarının meşruiyetini pekiştirmek için hızlı ve sert vurmaktı. Ağustos 1415'te kanalı geçen amfibi bir seferle bahse girdi. Normandiya toprağında güçlü bir köprü başı kurdu ve mümkünse Fransızları bir meydan muharebesine zorladı. Ağustos ortasında İngiliz filosu Sen Nehri estuarisi yakınında demir attı. Ve Henry'nin birlikleri önce Arromanches estuarisini kontrol eden liman şehri Harfleur'ü ele geçirdi. Şehir birkaç hafta kuşatıldı. Fransız direnişi ve salgınlar nedeniyle önemli kayıplar verildi. Eylül 1415'te Harfleur ele geçirildikten sonra 5. Henry orada fazla oyalanmayı akıllıca bulmadı. Kışlamak için Calaise'e ulaşmak istiyordu. Tam o sırada aceleyle toplanmış Fransız ordusu yolu kesmeye çalıştı. Karşılaşma 25 Ekim 1415'te Kuzey Fransa'daki Agincourt köyü yakınında gerçekleşti. Mevcut kuvvetler oldukça kontrastlıydı. İngiliz tarafında tarihçiler 6.000 ila 10.000 asker tahmin ediyor. Büyük kısmı okçuydu. Fransız tarafında sayılar genellikle 12.000 ila 20.000 adam arasında. Ağırlıklı, ağır donanımlı şövalyeler ve piyade. Fransızlar sayısal üstünlüklerine ve süvarilerinin gücüne güvenerek araziyi ihmal etti.
Ancak seçilen alan dar, önceki günün yağmuru nedeniyle çamurlu ve manevraları karmaşıklaştıran ormanlarla çevriliydi. Sabah serinliğinde 5. Henry savunma pozisyonu aldı. Okçularına düşmana doğru açılı kazıklar kazdırmayı emretti, pozisyonlarını korumak için. Fransız süvarisi ilerlediğinde ok yağmuruyla karşılaştı. Çamurlu zemin tarafından zayıflatılmış atlar panikledi ve hatları bozdu. Bu ilk kaos, Fransız soyluluğu için büyük ölçekli bir felakete dönüştü. Dar açıklıkta birbirine sıkışmış şövalyeler, oklar tarafından vurulunca ne geri çekilebiliyor, ne etkili hücum edebiliyordu. İngilizler bu kargaşadan yararlanarak düşman sıralarını ok yağmuruna tutmaya devam etti. Sonra düşmüş veya hareketsiz Fransızlarla yakın dövüşe girdi. Birkaç saatte savaş ezici bir İngiliz zaferiyle bitti. Özellikle yüksek soyluluk arasında Fransız ölü sayısı muazzamdı. Kapetli şövalyeliğinin sembolü, birkaç büyük lord ve şövalye bu çamurlu Agincourt tarlasında öldü. Fransız ordusu için moral çöktü ve Henry için prestij ve zafer aurası muazzamdı. İngiliz kronikçileri tarafından genişçe raporlanan bu askeri başarı, 6. Charles'ın zihinsel istikrarsızlığı ve Burgundiyan-Armagnac iç mücadeleleri tarafından zaten sarsılmış Fransız monarşisinin üzerine uzun bir gölge düşürdü. Ve Henry zafer kazanmış ordusuyla Calaise'e, oradan İngiltere'ye dönebildi. Burada kurtarıcı ve ulusal kahraman olarak karşılandı. Ve Henry, Agincourt'un psikolojik etkisinden cesaret alarak 1417'de yeni bir taarruz başlattı. Bu sefer Fransa'nın en zengin eyaleti Normandiya'yı hedef aldı. Tarım açısından zengin ve gelişen ticari kasabalar barındıran Normandiya, ayrıca İngiliz kanalını izleyebilecek çok sayıda müstahkime ev sahipliği yapıyordu. Stratejik açıdan Normandiya'yı ele geçirmek, İngilizlere muhteşem bir sıçrama tahtası sağlayacaktı. Ada topraklarına neredeyse doğrudan erişim sunuyordu. Bu beklentilerle motive olan 5. Henry, iddialı bir yeni sefere girişti. Londra bu planı fon ve ek birlikler toplayarak destekledi. Breton ve Gaskonyalı paralı askerler maaşa çekilerek İngiliz bayrağı altında toplandı. 1417 ile 1419 yılları arasında Normandiya'nın kasabaları ve kaleleri bir bir düştü. Caen 1417'de düştü. Alençon tehdit altında kapılarını açtı ve Ocak 1419'da uzun ve yorucu bir kuşatmadan sonra Rouen teslim oldu. O dönemde Rouen, Fransa Krallığı'nın ana şehirlerinden biriydi. Dinamik, yoğun nüfuslu ve Seine üzerinde stratejik konumda. İngilizler tarafından ele geçirilmesi sadece askeri bir zafer değildi. Zaten zayıflamış Fransa kralının prestijine ağır bir darbe vurdu ve bölgeyi kontrol etmek için kritik bir konumu düşman eline verdi. İngilizler metodik bir işgal kurdu, yeni vergiler koydu ve kaynakları müsaade etti. Ekonomik olarak yerel nüfus sıklıkla mali baskı altında ezildi. İngiliz garnizonları tarafından tutulan Norman kasabaları sıkı denetlendi. Herhangi bir isyan belirtisi bastırıldı. Düşmanca görülen burjuvalar mali cezalandırıldı veya bazı durumlarda hapsedildi. Dönemin kronikleri suistimalleri raporlasa da diğerleri Normandiya'nın ekonomik öneminin farkında olan İngilizlerin ticari dokuyu korumaya çalıştığını savunuyor. Her halükarda bu yıllar 5. Henry'nin hırslarına hizmet eden iyi düşünülmüş bir işgal politikasının uygulanmasını işaretliyordu. İngiliz kralının yükselen yıldızı, Fransa krallığının prensleri arasında tepkiler uyandırdı. Yıllardır bölünmüş Fransız sarayı büyük bir tehdit karşısında kendini buldu. Ve Henry'nin egemenliğini daha da genişleteceğinden korkan. Burgundiyan dükleri Armanyaklarla çatışmada bunu bir fırsat olarak gördü. Kulislerde müzakere ederek 6. Charles'ın zayıflığından yararlanmayı ve İngiltere ile elverişli bir ittifak kurmayı umuyordu. Bu müzakereler 1420'de Troyes Antlaşması'nda sonuçlandı. Bu belge Fransa tahtının halefiyetini alt üst edecekti. Gerçekten de 5. Henry, 6. Charles'ın kızı Valvali Catherine ile evlendi ve 6. Charles'ın ölümünde Fransa Krallığı'nın varisi olarak atandı.
Sir Charles'ın oğlu ve kapetli geleneğe göre meşru varis Dauphin, Charles tamamen kenara itildi. Antlaşma onu tamamen marjinalleştirerek, dolaylı olarak gaspçı olarak damgaladı. Onu krallığın güneyindeki mütevazı mülklerine hapsetti. Burgundiyanlar ise İngilizlerle fiili ittifaklarını pekiştirdi. Kendi topraklarını koruyor ve uzun vadede Franco-İngiliz hükümetinde önemli rol oynamayı umuyordu. Bu antlaşmanın politik kapsamı muazzamdı. Fransız monarşisi tarihinde ilk kez bir yabancı egemen, sadece hanedan yasası değil, sözleşmeli yollarla Fransa'ya hükmetmeye çağrılıyordu. Çağdaşlar, özellikle kapetli geleneğe sadık olanlar, skandaldan haykırdı. Ama askeri gerçek onlara az seçenek bırakıyordu. Ve Henry, savaş alanlarında üstün askeri ve mali araçlara sahip olduğunu göstermişti. Troyes Antlaşması'nın imzalanması, Yüzyıl Savaşı'nın başından beri Fransa toprağındaki İngiliz gücünün zirvesini simgeliyordu. Başkent Paris dahil büyük şehirler bu duruma boyun eğdi. Dauphin Charles sadece Bourges etrafında dar bir alana ve Loire Vadisi'ndeki birkaç şehre kaldı. Soyluluk, neredeyse yönetemeyen 6. Charles'la yan tutmakla Burgonya Dükü, İyi Philip'in desteğiyle fiili yeni efendi 5. Henry'nin otoritesini kabul etmek arasında tereddüt ediyordu. Ancak bu parlak İngiliz zaferi çabuk kaderin bir cilvesi tarafından gölgelendi. 31 Ağustos 1422'de 5. Henry aniden öldü. Bazı kronikçiler sefer sırasında dizanteri olarak bahsedilen bir hastalıktan. 35 yaşında ani ölümü güç yapısının tepesinde bir boşluk yarattı. Olağanüstü bir savaş lideri olarak görülen, ülkesini hakim ama henüz tam pekişmemiş bir konumda bıraktı. Ve Henry'nin ölümü, Fransa kralı Şeyh Charles'ın da ölüm eşiğinde olduğu sırada gerçekleşti. Ekim 1422'de öldü. Troyes Antlaşması yine de tacın 5. Henry ve soyuna geçmesini öngörüyordu. Ancak İngiltere kralının oğlu 6. Henry hala bebekti. 9 aylıkken İngiltere kralı oldu ve Troyes imzacılarına göre de Jure Fransa kralı. Gerçekte durum daha karmaşıktı. İngiltere ve Fransa'daki naiblik iki kilit figür tarafından yönetildi. İngiltere'de Gloucester Dükü Humphrey önde gelen bir rolle emanet edildi. Fransa'da ise 5. Henry'nin kardeşi Bedford Dükü fethedilen toprakların naibi olarak hareket ediyor ve Burgundiyan ittifakını korumaya çalışıyordu. Deneyimli stratejist Bedford Dükü, Norman fetihlerini korumaya, başkent Paris'i kontrol etmeye ve genç yeğeni 6. Henry'yi 6. Charles'ın meşru varisi olarak propaganda etmeye adanmıştı. Bu karmaşık naiplikler, güçlü ve korkulan monarklara alışkın İngiliz politik sınıfını zayıflatma riski taşıyordu. Şimdilik, Agincourt'tan beri elde edilen askeri başarılar, bazı İngiliz baronların hevesini koruyor ve Fransa seferlerinden elde edilen muazzam ganimet bazı mızmızları susturuyordu. Ancak Fransa krallığında güvensizlik mayalanıyordu. Resmen mirastan yoksun bırakılan Dauphin Charles boyun eğmeyi reddediyordu. Birkaç sadık danışman yardımıyla güneyde, özellikle Bourges şehrinde üssünü pekiştirmeye çalıştı. Bu onun gayri resmi başkentiydi. Hazine ve ordusu sınırlı olsa da birçok Fransızın gözünde 6. Charles'ın meşru oğluydu. Nüfus işgalden, vergilerden ve suistimallerden yoruluyordu ve hatta Burgundiyan Partisi destekçileri arasında bile aşırı İngiliz kontrolünden korku vardı. Ama şimdilik Bedford Dükü durumu yönetiyordu. Anglo-Burgundiyan kuvvetleri Fransa'nın çoğunu, kuzey ve kuzeydoğusunu domine ediyor. Hayati ekonomik alanları kontrol ediyor ve isyan durumunda disiplinli birlikler hızla gönderebiliyordu. 1429 baharında Fransa'daki askeri ve politik durum umutsuz görünüyordu. Dauphin Charles o zaman Loire Vadisi'ndeki Batı Fransa'daki Chinon kasabasında ikamet ediyordu. İngiliz ve Burgundiyan birliklerinin ilerlemesinden kaçmak için oradaydı. Krallığın geniş topraklarını kontrol ediyorlardı. Yıllardır bu prens, merhum 6. Charles'ın oğlu, meşruiyetinden ve kendi vassallarının desteğinden şüphe duyuyordu. Ülkenin ekonomisi tükenmişti. Sivil halk savaş yıkımlarından acı çekiyordu.
Dauphin'in az sayıda partizanı egemeninin düşman ilerlemesi karşısındaki acizliğinden giderek endişeleniyordu. Kuzeydeki büyük Fransız şehirleri, Rouen ve Paris, Anglo-Burgundiyan otoritesi altındaydı. Yüzyıllardır Fransız krallarının geleneksel olarak taç giydiği prestijli Reims şehri de onların kontrolündeydi. Bu sembolik kayıp o kadar önemliydi ki, Reims Katedrali'ndeki taç giyme töreni, herkesin gözünde bir Fransız monarkının meşruiyetini temellendiriyordu. Bu bağlamda Charles, önemli birlikler toplamak için zorlanıyordu. Danışmanları askeri operasyonların yürütülmesinde bölünmüştü ve maliyesi düzenli bir orduyu sürdürmeye izin vermiyordu. Yanında kalan askerler moralden yoksundu ve sadık bölgelerin, özellikle Berry, Anjou ve birkaç sadık enclave kaynaklarına dayanıyordu. Uluslararası sahnede İngiliz tutuşu Fransa üzerinde sağlam görünüyordu. Norman limanlarından İngiltere ile iletişim iyi sağlanıyor ve bebek Kral 6. Henry, iki tacın birliğinin arketipi olarak sunuluyordu. Dauphin Charles destekçileri, onun gerçekte Kapetli geleneğe göre tek meşru egemen olduğunu korumaya çalışıyordu. Propaganda ayrıca sürekli savaş içindeki ülkenin artan sefaletini vurguluyordu. Dauphin'e sadık şehirlerde umut azalıyordu. Dönemin kronikleri, mümkün ittifak olmadan ikiye bölünmüş bir krallık tarif ediyor. Her kamp diğerini gözetlerken, yorgun halk, barışın dönmesini dua ediyordu. İngiltere ise bir askeri fethi Fransızca konuşan, gelenek ve yasal geleneklerine bağlı bir nüfusun sürdürülebilir hükümetine dönüştürme gibi önemli bir zorlukla karşı karşıyaydı. Bu ağır ve belirsiz iklimde, birçoğunun Fransa'nın çöküş eşiğinde olduğuna inandığı, beklenmedik bir müdahale olayların seyrini değiştirecekti. Ülkenin doğusundan ilahi sesler tarafından yönlendirildiğini iddia eden genç bir kadın savaş sahnesinde belirecekti. Joan of Arc, yaklaşık 1412'de Fransa Krallığı ile Lorraine Dükalığı arasındaki tartışmalı sınır yakınında küçük çiftçi bir ailede doğdu. Mütevazı ve kırsal köyü Domremy, çatışmalar, düşman akınları ve ekonomik zorluklarla işaretlenmiş bir bölgedeydi. Ergenliğinden itibaren John, göksel sesler aldığını iddia etti. Bunları özellikle Aziz Michael, Aziz Catherine ve Aziz Margaret'e atfediyordu. Onu Dauphin Charles'ı desteklemeye, Orleans kuşatmasını kaldırmaya ve kralı Reims'e taç giyme için götürmeye çağırıyordu. Derin dindar 15. yüzyıl Fransa'sında bu iddialar o dönemde güçlü yankı uyandırdı. İlahi yardıma inanç derinden kök salmıştı ve Tanrı'nın habercisi olarak görülen kız figürü umut özleyen nüfusun dikkatini çekiyordu. Misyonunun kutsal doğasından emin olan John, köyünü terk etti ve Vaucouleurs'taki kraliyet kaptanı Lord de Baudricourt'un desteğini aradı. 1429'daki Orleans kuşatması Yüzyıl Savaşı'nda belirleyici bir andı. Ekim 1428'den beri İngilizler Loire üzerindeki stratejik bu şehri kuşatmıştı. Amaçları netti. Bu su yolunu kontrol ederek krallığı ikiye bölmek ve güneyin fethini kolaylaştırmak. Açlık tehdidi altındaki Orleans savunucuları son bir taarruzu bekliyordu. John, 29 Nisan 1429 akşamında vardığında, sakinler rahatlama ve coşkuyla onu Providence'in gönderdiği olarak karşıladı. Zırh giymiş, kutsal imgelerle süslü bayrağını sallayarak John Fransız birliklerini coşturdu. Hızla İngiliz düzeninin zayıf noktalarını belirledi. Karşı taarruzları teşvik etti ve birkaç zaferli hücumu doğrudan yönetti. Savaş alanındaki cesareti, Dauphin'in meşruiyetine sarsılmaz inancı ve askerlere güven aşılaması bu savaşın niteliğini değiştirdi. Herkesin şaşkınlığına rağmen Orleans 8 Mayıs 1429'da İngilizlerin kuşatmayı kaldırmasıyla kurtarıldı. Bu yankı veren başarı önemli etki yarattı. İngiliz ilerlemesini durdurdu ve her iki kampın moralini sarstı. Fransız tarafında Orleans zaferi aniden gurur ve coşku kıvılcımı yaktı. Önceden kararsız lordlar, Dauphin Charles'a sadakat yemini etmeyi düşünmeye başladı. Askerler ise savaşın seyrini değiştirebileceklerine ikna oldu.
İngiliz sıralarında Orleans'ın kurtarılması şaşkınlık yarattı ve ilahi bir misyon iddiasıyla yönetilen bu genç kadının gücünü ortaya koydu. Diplomatik düzeyde Joan'ın başarısı Charles'ı zafer kazanamayan bir egemen olarak betimleyen propagandayı zayıflattı. Orleans'ın stratejik değeri Fransa merkezine kapı korundu ve önceden imkansız görülen Reims, taç giyme umudu yeniden doğdu. Orleans zaferinden cesaret alan John hemen Dauphin'i taarruza devam etmeye ve Fransız krallarının geleneğine göre taç giymek için Reims'e yürümeye çağırdı. Paylar son derece sembolikti. Çünkü 5. yüzyıl sonlarında Fransa Krallığı'nın kurucusu Clovis'in vaftizinden beri Reims Katedrali'ndeki taç giyme töreni bir Fransız egemeninin meşruiyetini kutsuyordu. Kral kutsal ampulla yağ ile meşediliyor, şehirde saklanan değerli bir kavanozla hanedan sürekliliğini simgeliyordu. Joan, taç giymesinin Charles'ı krallığın gözünde tam meşrulaştıracağını ve lordlarla halkın sıklıkla İngiliz veya Burgundiyan bayrakları altında koruma arayan, sadakatini güçlendireceğini ısrarla belirtiyordu. 1429 yazında Reims yolu engellerle doluydu. İngilizler ve Burgundiya müttefikleri, Loire'ın kuzeyinde hala birçok müstahkime kontrol ediyordu. Nispeten küçük bir orduyla Charles fazla ileri gitmekten korkuyordu. Kuşatılma veya yenilgi riski taşıyordu. Yine de Joan ve bazı güvenilir kaptanların desteğiyle girişime karar verdi. Sonuçta Reims'e yolculuk olarak bilinen seferde, Dauphin'in kuvvetleri Loire Havzası'nda ve Kuzey Şampanya'da kilit kasabaları başarıyla ele geçirdi. Her aşamada sakinler kraliyet ordusuna kapılarını açtı. Maid'in ünü o kadar ileride gidiyordu ki düşman korkusu salıyor, Dauphin destekçileri arasında coşku uyandırıyordu. Ancak Troyes yakınında birlikler zorla giriş yapmak zorunda kaldı. Şehir başlangıçta direndi. Sonunda bir anlaşma sağlandı. İlerlemeyi yavaşlatacak uzun bir kuşatmadan kaçınıldı. 17 Temmuz 1429'da Charles bu zafer serisinden güçlenerek Reims Katedrali'ne girdi ve taç giyme aldı. Zırhlı John gururla bayrağını yanında tutarak misyonunun amacını somutlaştırıyordu. Taç giyme törenleri geleneksel ritüele göre ilerledi. Charles kutsal ampulla ile meşedildi ve kraliyet nişanlarını aldı. Hizmetin sonunda John, Charles 7 önünde diz çöktü ve onu Fransa'nın meşru kralı olarak resmen selamladı. Kamuoyunda sembolik etki muazzamdı. Tarihi tüm taç giymelerin yerinde yüksek din adamları tarafından onaylanan Kraliyet Meş, Charles VII'nin konumunu güçlendirdi. O andan itibaren Anglo-Burgundian kampı terk eden birçok Lord ve Prens Reims kralına toplandı. Paris hala İngilizlerin elindeydi ve kuzeydeki birçok şehir öyleydi. Ama Reims taç giymesinin psikolojik ve diplomatik etkisi muazzamdı. Yıllardır ilk kez düşmana karşı tam zafer umudu doğdu. Joan of Arc, yeniden fetih hareketinin tartışmasız kahramanı oldu ve şöhreti Fransız sınırlarını aştı. Gerçekten de Reims töreni rallileme hareketlerini hızlandırdı. Daha önce nötr veya hatta düşmanca olan lordlar artık yeni tanınan krala yaklaşmayı daha ihtiyatlı veya karlı buluyordu. Güney topraklarında Massif Central'da veya krallığın doğu kısmında kraliyet propagandası Orleans'ın neredeyse mucizevi kurtarılmasını ve taç giymenin kutsal doğasını vurguluyordu. Soylu evler, bazen varsayılan olarak İngilizlere bağlı, ittifaklarını yeniden düşünüyordu. Kraliyet ordusu kuzeyin tamamına büyük bir taarruz için henüz yeterince güçlü olmasa da zaferler kazanıyor ve İngiliz yenilmezlik imajını parçalıyordu. Bu yolda devam ederek Joan, başkent Paris'i, kraliyet gücünün büyük sembolü, geri almayı teşvik etti. Ancak bu operasyon 1429 sonbaharında başarısız oldu. Şehrin savunmaları güçlüydü ve Parisli nüfus olası misillemelerden korkarak Joan'ı karşılamak için ayaklanmadı. Paris'in kolay düşmeyeceğini anlayan Charles, beklemeyi seçti. Zaten elde edilen topraklar üzerinde otoritesini pekiştirmeyi ve Burgundiyanlarla olası ateşkes müzakerelerini tercih etti. Joan ise vazgeçmedi.
Saray danışmanlarıyla bazı stratejik farklara rağmen ülkeyi Charles VII'nin otoritesi altına hızlıca getirme idealini sürdürdü. 1430 yılı Joan için acı verici bir dönüm noktası oldu. Mayıs ayında Paris'in kuzeyindeki Compiègne kasabasını savunurken Vendôme piçi tarafından yönetilen Burgundiyan birlikler tarafından yakalandı. Compiègne o zaman koalisyon tarafından tehdit ediliyordu. Reims'ten beri kurulan kırılgan dengeyi daha da bozmak için. Joan kuşatmacıları kovmak için bir sorti yönetti ama bir karşı taarruz sırasında izole kaldı. Atından atıldı ve kaçamadı. Burgundiyan askerler büyük değeri olan bir tutsak tuttuklarının farkındaydı. Onu iyi Philip Burgonya Dükü'ne teslim etti. Dük bu askeri ve politik varlığı en iyi şekilde paraya çevirmeye çalıştı. Sonunda genç kadın İngilizlere satıldı. Onlar onu Fransa'daki son yenilgilerinin ana enstrümanı olarak görüyordu. Tutsağı ellerine geçirdiklerinde İngilizler Joan'ı Normandiya'daki idari merkezleri Roan'e transfer etti. Orada özellikle sert koşullarda hapsedildi. Muhtemel bir kurtarma darbesinden korkan muhafızlar tarafından yakından izlendi. İngilizler için paylar yüksekti. Amaç, misyonunu lekeleyerek Charles VII'nin taç giymesinin meşruiyetini baltalamaktı. Kilisenin muazzam moral güce sahip olduğu bir Fransa'da, Maid'in aurasını kırmak için en iyi silah, büyücülük, sapkınlık ve inanca karşı diğer suçlar için kilise mahkemesiydi. İngilizler, Joan'ın şeytan etkisi altında hareket ettiğini kanıtlamayı umuyordu. Bu, bir cadının yardımıyla kutsanmış bir kral olarak Charles VII'nin itibarını lekeleyecekti. İngilizlere yakın piskopos Pierre Cochon tarafından yönetilen dava Şubat 1431'de başladı. Sorgulamalar aylarca sürdü. Joan defalarca Hristiyan inancını ifade etti ve seslerinin ilahi doğasını yeniden teyit etti. Ne avukatı ne de savunma için kilise danışmanı vardı. Çoğunlukla İngiliz davasına eğilimli yargıçlar, özellikle kiliseye itaat konusunda doktrinal inceliklerde onu tuzağa düşürmeye çalıştı. Vizyonlarının gerçek doğası ve erkek kıyafetleri giymesi, ortaçağ ahlak düzeninde skandal sorgulandı. Dava tutanaklarında belirgin olan belirli bir cesaret ve ruh gücü olmasına rağmen Joan giderek köşeye sıkıştırıldı. Mayıs 1431'de kilise mahkemesi Joan'ı sapkınlık, ilk uyarıdan sonra nüksetme ve inanca aykırı uygulamalarla mahkum etti. Çeşitli baskılar, regant, kamuya ilahi sesleri hakkındaki beyanlarını reddetme için uygulandı. Ölüm korkusuyla Joan kısa bir abjurasyon belgesi imzaladı ama yakında bunu geri çekti. Göksel misyonunun gerçekliğini yeniden teyit ederek. Bu iniş çıkış nüksetme olarak algılandı ve kaderini mühürledi. 30 Mayıs 1431'de Roan'daki eski pazar meydanına dikilen kazığa götürüldü. Henüz 19 yaşında İngiliz muhafızlar arasında canlı canlı yakıldı. Birçok seyircinin çaresiz veya kayıtsız gözleri önünde. Ölümle yüzleşmedeki cesareti, duaları, İsa'yı çağrışı çağdaş anlatılarda yankılandı ve insanların zihninde kalıcı bir iz bıraktı. Politik olarak Joan of Arc'ın infazı, İngiliz otoritesine meydan okuyan herkese bir uyarı olarak tasarlanmıştı. Ancak bu karar kamuoyunda derin huzursuzluk uyandırdı. Orleans'ı kurtarmış ve Charlie VII'yi Reims'e götürmüş genç bir kahramanın idamı, birçoklarına intikam eylemi olarak göründü. Adalet değil. Fransa'da muazzam bir boşluk bıraktı. Son zamanlarda krala katılan bazı lordlar, ulusal intikamın güçlü sembolünü kaybetmekten sarsıldı. Diğerleri ise İngiltere'ye karşı daha radikal oldu. Joan'ın şehitliğini, istilacının politik amaçlar için kilise kurumlarını kullanmakta tereddüt etmediğinin kanıtı olarak görerek. Cadı olarak lekelemeyi amaçlayan infazı, tersine onu Fransız ulusunun şehidi haline getirdi. Soyluluk ve tarihçiler tarafından korunan hafızası yüzyıllar boyu sürecekti. Sonunda 1920'de Katolik Kilisesi tarafından azize ilan edildi. 1430'ların ilk yarısında Charles VII, tahtını pekiştirmesi gerektiğini anladı. Hala büyük ölçüde tartışmalı olan, başlangıçta kırılgan desteği, bazılarının şüphe etmediği politik beceriler gösterdikçe güçlendi.
Zeki danışmanlar ve deneyimli askeri liderlerle çevrelenerek iç tehditleri yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Krallığı onlarca yıldır musallat olan iç uyumsuzluğu sona erdirmek için çeşitli kan prensleriyle ustaca müzakere etti. Charles VII'nin askeri reformları özellikle dikkate değer bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Yüzyıl Savaşı'nın başından beri Fransız monarşisi, disiplinsiz veya istikrarlı fonlama eksikliği olan özel kaptanlara veya dağılmış birliklere dayanıyordu. Bu eksiklikleri gidermek için kral, ordonans şirketlerini kurdu. Kuvvetleri düzenledi ve profesyonelleştirdi. Subayların sadakatini güvenceye aldı ve istikrarlı fonlama sağladı. Bu ordonans şirketleri, korkunç İngiliz okçularına karşı koyabilecek bir ordunun çekirdeğini oluşturdu. Bakımı maliyetliydi ve taçı vergilendirme reformu yapmaya zorladı. Ama çaba değerliydi. Fransızlara sağlam ve disiplinli bir vuruş gücü sağladı. Aynı zamanda kral, suistimalleri ve yolsuzluğu sınırlamak için kraliyet idaresini güçlendirdi. Parlamentolara ve bailiffslere, kraliyet memurlarına giderek daha fazla yetki verdi. Vergi toplama ve adalet idaresi için daha istikrarlı kurumlarla donatmak amacıyla ordinansları çoğalttı. Merkeziyetçilik hızlandı. Kralın temsilcileri toprakları dolaşıyor, vergileri topluyor ve kraliyet fermanlarının uygulanmasını sağlıyordu. Charles VII'nin otoritesi artık sadece sembolik prestije dayanmıyordu, düzenli ve verimli bir organizasyona dayanıyordu. Bu reformlar ve yeni bulunan güven temelinde Charles VII, toprakların metodik yeniden fethi için kaptanlarını gönderdi. 1430'ların ortalarından itibaren Fransız ordusu düşman tarafından tutulan stratejik konumları yavaş yavaş geri aldı. Bu yankı veren başarılar arasında 1436'da Paris'in geri alınması var. 1420'den beri Anglo-Burgundiyan etki altında olan başkent son derece sembolik bir konuydu. Paris'in sahipliği Fransa Krallığı üzerinde meşruiyetin somutlaşması anlamına geliyordu. Geri alınması, çarpışmalar, misilleme tehditleri ve politik gerilimlerle işaretli olsa da muazzam bir zaferdi. Parisli nüfus ve yabancı prenslerin gözünde Charles VII artık hem kararlı hem diplomatik bir egemen olarak görünüyordu. Vatandaşları safına çekebiliyordu. Başkenti geri aldıktan sonra kral ve danışmanları çabayı bırakmadı. Ülkenin kuzeyinde krallığın ticareti ve refahı için kritik bölge, operasyonlara devam ettiler. Düşman elindeki şehirlere ilmek sıkılaşıyordu. Birçok sakin düzenin geri dönmesini umuyordu. Ekonomik faaliyetlerini yeniden başlatmak için. Ancak askeri seferler ihtiyatlı yürütüldü. Yaklaşım metodikti. Kraliyet kuvvetlerini korumayı, aşırı riskli meydan muharebelerini önlemeyi ve gereksiz yıkımı engellemeyi amaçlıyordu. Bu yavaş yeniden fetih birkaç yıl sürdü ve sonunda Burgundiyan'ı baskı altına aldı. İngilizlerin uzun süreli müttefiki. Tüm çatışma boyunca Burgonya Dükleri hanedanı karmaşık bir rol oynadı. Fransız tacıyla ittifaklar ve rekabetler arasında gidip geliyordu. İ. Philip Dükü, İngilizlerle antlaşmalar imzalayarak Valois kraliyet dalından uzaklaşmıştı ve bir süre İngiliz hırslarını desteklemişti. Ancak birkaç faktör Burgonya'yı Charles VII ile uzlaşmaya yavaş yavaş yöneltti. Öncelikle Fransız askeri ilerlemesi, İngiltere ile münhasır ittifakın cazibesini azalttı. Ayrıca Charles VII'nin büyüyen gücü, İ. Philip'e kendi konumunu pekiştirme imkanı sunuyordu. Karlı bir anlaşma müzakere ettiği sürece. 21 Eylül 1435'te uzun müzakerelerin ardından Arras Antlaşması imzalandı. Bu savaşı değiştiren bir andı. 7. Charles bazı tavizleri kabul etti. Burgundiyan ayrıcalıklarının tanınması ve korkusuz John'un suikastı için tazminat gibi. Karşılığında İ. Philip yavaş yavaş İngiliz ittifakından uzaklaştı ve Fransız tahtına yaklaştı. Politik olarak bu uzlaşma muazzam yankılar yarattı. Burgundiyan desteğinden mahrum İngiltere kıtada giderek izole oldu. Tedarik üsleri azaldı. Garnizonlarını beslemek zorlaştı ve diplomatik etkisi zayıfladı.
Charles VII için bu büyük bir diplomatik başarıydı. Sadece otoritesini güçlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda sürüncemede kalma riski taşıyan bir iç savaşı da attı. Arras Antlaşması böylece çatışmada bir dönüm noktasıydı. Momentum artık Fransızların lehineydi. Topraklarının tam yeniden fethine doğru ilerliyorlardı. Bu antlaşmadan sonra Fransız kraliyet gücü ikinci bir nefes aldı. 10 yıllar süren savaşlar, yağmalar ve kıtlıklarla yaralanmış ülke, kralın kontrolüne dönen bölgelerde soluklandı. Mülklerini yeniden inşa etmeye hevesli soyluluk, yönetebileceğini kanıtlamış bir egemene yaklaştı. Üstelik Burgonya'nın ayrılması İngiliz planlarını bozdu. Artık İngilizler birliklerini rahatlatacak güçlü bir komşuya dayanamıyordu. Bu gerçek yavaş yavaş askeri yenilgilere ve Fransa'da hala konuşlu garnizonlardaki moral düşüşüne yol açtı. Merkeziyetçilik o zaman hızlandı. Charles, her zaferden yararlanarak kurumlarını sağlamlaştırdı. 1440'lı yıllarda imzalanan yeni ordinanslar, silahlı kuvvetlerin yeniden organizasyonunu doğruladı. Önceden özerk kaptanlar şimdi taçın sıkı kontrolündeydi ve mali organizasyon öncekinden daha fazla vergi toplamaya izin verdi. Kralın elçileri Fransa ve komşu Avrupa'yı dolaştı. Ekonomik yeniden inşaya elverişli diplomatik ilişkiler kurdu. Yavaş yavaş krallık uzun iç çatışma döneminden çıkarak kıtasal işlerde etkili bir güç haline geldi. 1440'ların ikinci yarısında daha disiplinli bir orduyla Charles VII, Normandiya ve Guyenne'nin tam yeniden fethine hazırlandı. Bu iki eyalet taç için stratejik ve ekonomik olarak hayatiydi. İngilizler tam ters durumdaydı. Bazı kahramanca direnişe rağmen eskiden zafer kazanmalarını sağlayan üstünlükleri yoktu. Mali kaynaklar eksik, birliklerini pekiştirmekte zorlanıyor ve hareket kabiliyetlerini zayıflatan iç çekişmeler yaşıyorlardı. 15 Nisan 1450'de aşağı Normandiya'daki Formigny Savaşı bu güç kaymasını örnekledi. Thomas Kyriel komutasındaki İngiliz kuvvetleri çatışmanın erken yıllarında İngiliz monarşisi için hayati olan dükalığın yeniden fethini durdurmaya çalıştı. Ama Clermont Kontu ve Richmond Constable'ı gibi isimler tarafından yönetilen Fransız ordusu topçuluğunu ve organizasyonunu kullanarak İngilizleri ezdi. Gün ağır bir yenilgiyle bitti. İngilizler sadece birkaç yüz adam kaybetmekle kalmadı. Normandiya'nın çoğunda etkili kontrolü de yitirdi. Sembolik olarak Formigny, uzun yay ve İngiliz yenilmezlik mitinin gücüyle bir kez tutulan bu eyaletteki kalıcı İngiliz varlığının sonunu işaretledi. Formigny'den sonra İngilizlerin sadece Guyenne ve Bordeaux şehri kalmıştı. Plantagenet hanedanı aracılığıyla tarihsel olarak İngiltere'ye bağlı. Ancak bu topraklar da Charles VII'nin hedefindeydi. 1453 yazında modern Fransız topçuluğunun öncülerinden Jean Bureau tarafından yönetilen Fransa kralının birlikleri, Aquitaine'deki Castillon yakınında İngiliz ordusunu bir karşılaşmaya çekmeyi başardı. Akıllıca konumlandırılmış ve surlarla savunulmuş Fransız toplarının gücü rakibi şaşırttı. İngiliz liderlerinden John Talbot çatışma sırasında öldü. Onsuz İngiliz sıraları kargaşaya düştü ve ezici bir yenilgi aldı. Bordeaux'un düşüşü çabuk takip etti. Bölgedeki İngiliz hakimiyetinin sonunu işaretledi. Bu zafer, 100 Yıl Savaşı'nın sonucunu pratik olarak mühürledi. Ve 1453 tarihi savaşın sonu olarak sıklıkla kabul edilse de, öncelikle Charles VII'nin Guyenne'yi krallığa tam entegre etmesini hiçbir şeyin engellememesinden kaynaklanıyor. Fransa nefesini tutup birliğini pekiştirirken, İngiltere ciddi halefiyet ve yönetim sorunlarına kaydı. 9 aylıkken tahta çıkan 6. Henry, Normandiya Fatihi babası 5. Henry'nin gücünden yoksundu. Hatta Fransa'daki savaş sırasında naiplik ve İngiliz soyluluğu net bir politika üzerinde anlaşmakta zorlanıyordu. Kıtada yavaş yavaş yaşanan aksilikler kraliyet otoritesini zayıflattı ve 1450'lere gelindiğinde York Hanedanı destekçileriyle Lancaster Hanedanı destekçileri güç kontrolü için yarışıyordu. Bu bölünme Fransız mülklerinin kademeli kaybında büyük faktördü. Çünkü İngiltere askeri kaynaklarını etkili seferber edemiyordu.
Soyluların dikkati iç rekabete kaydı. Bu 1455'te Güller Savaşı olarak bilinen tam ölçekli bir iç savaşa dönüşecekti. Sonuç olarak Fransa'da hakimiyet sürdürme politik iradesi iç uyuşmazlıklar lehine çöktü. Kastilyon yenilgisiyle İngilizler herhangi bir yeniden fetih projesinin artık ulaşılmaz olduğunu anladı. Askeri ve mali bedel bunaltıcıydı. Normandiya ve Aquitaine kesin kaybedildi. Paris bir kez daha Fransa egemeninin elindeydi ve Burgundiyan desteği artık gerçek değildi. İngiliz kaynakları özellikle kıtanın son kalesi olan ve birkaç 10 yıl daha İngiliz bayrağı altında kalacak Calais olmak üzere tüm cephelerde savunma yapacak bir güce yetmiyordu. Ancak önemi artık büyük ölçüde azalmıştı. Dahası İngiltere kendi iç krizleriyle de yüzleşmek zorunda kaldı. 6. Henry'nin gençliği ve zayıflığı, değişken naib etkisi ve büyük lordlar arasındaki rekabetler, krallığın barışçılaştırılmasını mutlak öncelik haline getirmek için bir araya geliyordu. Fransa üzerindeki hakimiyet sürdürme girişimleri, hem vergi yükünün büyük kısmını çeken halk, hem de İngiltere içindeki konumlarını güçlendirmekle daha fazla ilgilenen soylular arasında popülerliğini yitiriyordu. Böylece 1453 civarında yüzyıl savaşları fiilen sona erdi. Genel barışı ilan edecek resmi bir antlaşma olmadan İngiltere kendi içine kapanarak kendi çalkantılarıyla yüzleşmeye hazırlanıyor ve bu da kıtasal nüfuzunun önemli ölçüde azalmasına yol açıyordu. Uzun yıllar boyunca tarihin en uzun savaşı görkemli bir imzayla değil, bitkinlik ve sessizlikle sona erdi. İki gücün taç için çatıştığı, ancak sonunda ulusların doğduğu 116 yıllık rekabet, fetih ve ihanetler. Bu sadece toprak veya ünvan mücadelesi değildi. Kimlik mücadelesi, Fransa ve İngiltere'nin geleceği için verilen bir mücadeleydi. Batı'nın kaderini kendi başına yeniden çizen bir savaştı.